Uzun video seyredecek zamanımız yok. Icık cık anlatıyorsun, içimiz bayılıyor. Özet geç diye düşünen zaman değerli YouTube izleyiciler için hızlandırılmış smetana tarifi. Kremayı kavanoza koyuyoruz. Abrakadabra hop smetana hazır. Tarif bu kadar. Tarif tabii ki bu kadar değil. Ama gerçekten de bu kadar basit ve sonuç da gerçekten bu şekilde. Dün akışkan olan krema bugün kavanozdan akmayacak kadar koyu. Yoğurt tarifinde birisi sormuş içine nişasta mı koyuyorsun diye. Hayır hayır, içine herhangi bir şey koymuyoruz. Ne yoğurdun ne bunun. Sadece maya ve krema. Yoğurtta sadece süt ve maya. Bunda da sadece krema ve maya. Ve elbette biraz zaman. Bugün sizlerle evde smetana yapacağız. Hani geçen sene çılbır tarifi verirken ben çılbırda yoğurt yerine smetana kullanıyorum. Daha yağlı, daha lezzetli oluyor demiştim ya. İşte bugün tarifini vereceğim smetana o smetana. Smetana en basit haliyle fermente edilmiş kremadır. Doğu Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Orta Asya mutfaklarında yaygındır. Tadı ekşi kremaya benzer ama bana göre daha pürüzsüz, daha yoğun ve daha ev yapımı bir tadı vardır. Çorbanın üstüne konur, etin yanında güzel olur. Köftenin, mücverin, Rusların mücver benzeri bir gıdası olan deruninin üzerinde çok güzel gider. Hamur işlerine girer, hatta tek başına bile kaşıklanır. Ve en güzel tarafı da şu. Smetana yapmak için tek gereken şey krema, maya ve biraz da zaman. Evet, malzemeler bu kadar. Krema olarak markette satılan hazır kremayı kullanıyorsunuz. Canlı kültür olaraksa evde yaptığınız yoğurdu kullanabileceğiniz gibi dışarıdan aldığınız içinde gerçekten kültürü bulunan yoğurt kullanabilirsiniz. Ya da kefir kullanabilirsiniz. Hatta daha önce yaptığınız smetanadan bir kaşık da kullanabilirsiniz. Şayet daha önceden smetana yaptıysanız. Önemli olan halihazırda var olan kültürü yeni kremanın içerisine bir nevi aşılamak, mayalamak. Ben burada kendi yaptığım ev yoğurdunu kullanıyorum. Böyle küp küp oluyor. Yok, kestim ben bunu. Evet, yani tabakta dimdik duruyor gördüğünüz gibi. Nişasta mı koydum falan deyip de beni hasta etmeyin. Yoğurt bu. Tava yoğurdu. Nasıl yapıldığını da göster. Hani göstermesem amenna. Konuya dönersek smetana için tarif çok basit. Yaklaşık 300 mililitre kremaya 1 yemek kaşığı maya yeterli. Eğer mayayı daha fazla koyarsanız daha çabuk mayalanır ama ona mukabil ekşi olur. Ben daha az ekşi seviyorum smetanayı. Hem o zaman orman meyveleriyle falan da karıştırılabiliyor. O yüzden çok fazla maya kültürü koymaya gerek yok. 1 yemek kaşığı yeterlidir, idealdir. Kremayla yoğurdu bir kupaya alıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bunun iyice karışması, neredeyse pürüzsüz hale gelecek kadar karışması önemli. Bu kremanın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Eğer çok fazla soğuk olursa fermentasyon gecikir. Yok, eğer ısıtırsanız, kaynatırsanız o durumda da mayacıklar ölür. Smetana falan olmaz. Güzel tarafı, bunu yoğurt gibi öyle 43 derecede 45 derecede fırın içerisinde falan mayalamıyoruz. Oda sıcaklığı yeterli oluyor bunun için. Evet, bu şu haliyle hazırdır. Hatta birazcık daha krema ekleyeyim ben buna. Biraz daha karıştırayım. İyice karıştırdıktan sonra kavanozun içerisine döküyoruz. Dikkat ettiyseniz bunun yağlı boya gibi bir kıvamı var şu anda. Ardından bunu doldurduktan sonra kapağı açık vaziyette mutfak dolabına kaldırın. Bakınız, kaldırıyorum. Ve üzerine bir tülbent örtün ki toz vesaire girmesin. Ama kapağını kapatmayın ki içerideki smetana, mayalar hava alabilsin. Ben şöyle bir etamin kullanıyorum. Üzerine örtüyorum ve 12 saat süreyle dokunmuyorum. Orada o kendi halinde oluyor. Şayet ekşi olmasını istiyorsanız 24 saat bekleyebilirsiniz. Yalnız süreden ziyade kıvam üzerinden gitmenizi tavsiye ederim. Kavanozu bir kontrol edin. Koyulaştığında hazır olmuş demektir. Ve bir gece buzdolabında beklettikten sonra da geldiği kıvam, şekil şöyle oluyor zaten, işte yani hazır oluyor. Smetana etin yanında çok güzel oluyor. İsterseniz içerisine sarımsak, tuz, dereotu koyarak dip sos gibi de kullanabilirsiniz. Ama ilk yaptığınızda bence kesinlikle bir tadına sade olarak bakın. Çok beğeneceğinizden eminim. Smetana tek başına bile kaşıklanabilecek gayet lezzetli bir yiyecek. Ve ben smetanayı en çok çılbırda seviyorum. Çünkü yağlı olduğu için yumurtaya çok yakışıyor. Ve benim smetanayı yoğurt yerine kullanmamın başka bir sebebi daha var. Smetana yoğurda göre daha
yağlı ve daha az karbonhidrat içeriyor. O yüzden karnivor diyet açısından ideal. Şöyle ideal. Smetana hem günlük tüketmeniz gereken yağ miktarını tüketmenize yardımcı oluyor. Hem de içindeki düşük karbonhidrat sayesinde karbonhidrat limitinizi aşmanızı önlemiş oluyor. Yani yoğurt sağlıklı bir gıda ama içinde laktoz var biliyorsunuz. O laktoz da karnivor bakımından sıkıntılı. Bu şekilde yaptığınızda yaklaşık 1/3'e falan düşüyor karbonhidrat miktarı. Ve tabii bu aldığınız, başlarken kullandığınız kremanın içerisindeki karbonhidrat miktarına bağlı. O yüzden aldığınızda çevirip arkasına bakın ne kadar karbonhidrat var diye ve elbette düşük karbonhidratlı kremayla başlayın. Evet, şip şap 5 dakikaya sığacağını ümit ettiğim bu tarifi bırakıyorum, kaçıyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, etçil kalın. Şunu var ya, 2000 sene önce yapsaydım